Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu hafta da yeni sorularla ruhsal tebliğ okumalarına devam edeceğiz. Ancak okumalara başlamadan önce 2 tane bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Birincisi, bu konularla ilgilenen, kendini bu yolculukta hisseden, ruhsal varlığıyla ilgilenen dostlarımızın bu haftaki paylaştığım yayına merak ettiği soruları veya araştırıp da bulamadığı soruların cevapları ile ilgili bize yorumlarda bilgi paylaşırsalar, İnşallah haftaya yaptığımız celsede bu soruları sorup eğer cevap verilirse paylaşmak istiyoruz. Tabii ki de ben sorular hazırlıyorum, ancak burada bir nevi amacımız bu yolculukta olanların sesi olmak, bu yolculukta olanlara bir nebze ışık tutabilmek olduğu için yorumlarda siz de sorularınızı paylaşırsanız ben yeni celsemizde bu soruları dahil etmek istiyorum. Bu birincisiydi. İkinci kısım, hem geçen hafta paylaştığımız celseyi hem de bu hafta paylaşacağımız celseyi birkaç defa dinleyerek paylaşılan cevapları ve paylaşılan cevapların da sembolik yapısının farkındalığında iyice düşünmenizi ve algılamaya, akletmenize çalışmanızı rica ediyoruz. Bu bilgi çok önemli. Bir kez dinleyip de yeterli olduğunu düşünmeyip, tabii ki de vaktiniz dahilinde birkaç defa dinlemek çok daha faydalı olacaktır. Daha farklı açılımlar yapacaktır. Bunun da bilgisini ayrıyetten paylaşmak istedim ve çok da uzatmadan tebliğ okumalarına başlıyorum. Arkadaşlar, 03.12.2025 Pazar günü sabah 10.30 itibariyle celsemizi yaptık. Geçen hafta da bilgisini paylaştığım gibi operatörlüğünü bizzat benim yaptığım, ancak dönemi itibariyle ismini paylaşmayan ve bana bu süreçte yoldaşlık yapan ve tekrardan teşekkürlerimi de iletmek istediğim dostumla celsemizi kaydettik. 6 sayfalık bir okuma yapacağım. Sonrasında da yayını sonlandıracağım. Okumaya başlıyorum. Soru: İnsanın frekansı nasıl yükselir? Cevap: İp gibi yukarı bağlanmadan yükselmez. Kafandan yukarıya ipi hep göreceksin. En yukarıya ipi hep göreceksin. Dimdik bir ip var, hep göreceksin. Burada üst boyuttaki dostlarımız net bir şekilde diyor ki, yukarısı ile, hakikat olan varlığın ile bağlantını hiçbir zaman unutmayacaksın ve o bağlantının farkındalığında bu dünyadaki hayatını yaşayacaksın. Yeni soru: İnsanların şifalanmak için yapmaları gereken uygulama veya bilinç hali nasıl olmalıdır diye sorduk. Cevap: kendilerine gelmeli, rüyadan uyanmaları gerekiyor. Bedenin ötesindeki varlığını ve yaratıcının kendisi olduğunu anlamalı. Bilincin yansıması bedende ilk başta kendini gösterecektir. Burada da değerli arkadaşlar, aslında bilinç halimiz, travmalarımız, öfkelerimiz, streslerimiz, veremediğimiz tepkilerimiz aslında bir nevi bedenimizde negatif enerjiyi tezahür ettiriyor ve bu negatif enerjiye de biz hastalık adını veriyoruz. Buradaki bilgi de net bir şekilde bunu paylaşıyor ki daha öncesinde de benim tebliğler yoluyla değil, ancak bireysel olarak şifa ve hastalık üzerine yaptığım yayınlarda da bu bilgiye paralel bilgileri zaten bulabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim, kendilerine gelmeli, rüyadan uyanmaları gerekiyor. Bu bilgiyi birkaç defa zihninizde analiz etmeye ve düşünmeye çalışın. Daha öncesinde de bu bilgiyi vermiştim.
Allah'ın insana layık gördüğünü, insan kendisine layık görmediğinde sonuç maalesef negatif enerjiye mahkumiyetle tezahür ediyor. Yeni soru. Boşluktaki sonsuz enerji ile nasıl uyumlanıp onu kullanabiliriz? Cevap: İçindeki ışığı kristal gibi avucunun arasında yoğura yoğura. Kristal serttir. Yoğura yoğura yumuşatacaksın. Burada da sevgili arkadaşlar şöyle bir bilgi paylaşılıyor. Boşluktaki enerji aslında bütün her şeyi var eden, bizim yaşam enerjisi diye tanımladığımız ve sonsuzluğu ve sınırsızlığı varlığında barındıran bir alandır. Aslında boşluk değildir. Ben de bu alandaki enerjiyi nasıl inisiyatifimiz dahilinde, irademiz dahilinde yönetebiliriz diye sordum. Cevap: içindeki ışığı kristal gibi avucunun arasında yoğura yoğura. Yani varlığındaki enerjiyi boşluktaki enerjiyle rezonansa getir. Uyumlan. Ancak o şekilde bu enerjiyi kullanabilirsin diye bize bilgiyi paylaştılar. Soru: dünya dışındaki dostlarımız ile iletişim kurmanın veya bu fenomene uyumlanmanın yolu nedir diye sordum. Cevap: temizlik. Temizlen, içini temizle. O çamurları at. Temizle içini. Beyninden başla. Beyninden çamurları akıt. İçinden geçir, akıt. Burada da üst boyutlardaki dostlarımız net bir şekilde üst boyutlardaki dostlarımızla iletişim kurabilmek için üst boyutlardaki dostlarımızla uyumlanabilecek bir frekansa geçmekten, yani üçüncü boyuta ait ve bizim mevcut enerji alanımızda, auramızda oluşan bu tortulardan kurtulmamız gerektiğini söylüyorlar sevgili arkadaşlar. Ve beyninden başla derken de aslında şunu demek istiyorlar. Bilinç tezahür ettiriyor. Beyninden, zihninden geçen negatif düşüncelerden artık arın. Çünkü o negatif düşünceler üst boyuttaki dostlarımızın söylediği enerjisel çamurları varlığımızda aktif ediyor, tezahür ediyor. Yeni soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Bir insan ruhsal potansiyelini nasıl ortaya çıkarır veya nasıl hisseder? Cevap: kendine kulağını aç. İçindeki kulakla kendini dinle. Geleni duyarsın. Yaprağı dinlesinler. Rüzgarı dinlesinler. Gökyüzünü dinlesinler. Masmavi var orada, dinlesinler. Ruhsal potansiyelimizi ortaya çıkarma ile ilgili tabiatı, doğayı, varoluşu, kendimizi dinlediğimizde bu armoninin, bu ahengin bilgisinin bizlere aktarılacağını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, zihnimiz gün içerisinde ne kadar kalabalık değil mi? Birçok şeyle uğraşıyoruz, geçim derdimiz var, sosyal dertlerimiz var, aile hayatımız var. Birçok dinamikle mücadele etmek durumunda kalıyoruz haklı olarak. Ancak burayı hakikati dinleme ile ilgili bir alana yansıttığımız an bunun cevabının ve hissedişinin bize geleceğini söylüyorlar. Soru: ruhsal yolculuğumuzda beslenme şeklimiz nasıl olmalıdır? Hangi yiyecek veya alışkanlıklardan vazgeçmek gerekir diye sorduk. Cevap: kanı yeme. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Kanı yeme. İçinin almadığını aldırma kendine. İçine sinmeyeni güzel görüyorum diye yeme. Çok yeme. Zarar veren
ve zehirleyeni içine alma. Burada net bir şekilde eti yemememiz gerektiği net bir şekilde paylaşılıyor değerli arkadaşlar. Onun haricinde de içinin almadığı işte reklamlarda veya görüntülerde, sosyal medyada görüyoruz. Yiyecekler mükemmel gözüküyor ama en azından ambalajlı ürünlerin içindekiler kısmına bir bakarsanız yediğiniz bir gofretin aslında tamamıyla kimyasal bir laboratuvar ürününden oluştuğunu görürsünüz. Burada da net bir şekilde dostlarımız bunu söylüyorlar. Ben bu bilgiyi ekstradan paylaşmış olayım. Uzun zamandır vejeteryan olan bir kişi olarak varlığımdaki bu arınmayı, beslenme şeklimi değiştirdikten sonra net bir şekilde hissettim. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Ayrıyetten de zarar veren ve zehirleyeni içine alma bilgisinde de bunun içerisine alkolü, sigarayı ve benzeri birçok zehirleyen ve zarar veren ne diye tanımlıyorsanız yüksek şekeri hepsinden uzak durun diyorlar. Ruhsal yolculuğumuzda daha yüksek bir farkındalıkta olabilmek için. Soru: Kur'an'da geçen halife olan insana melekutun secde etmesi ne demektir? Cevap: Allah kadar seviyorlar insanı. Allah kadar seviyorlar. Yerlere kadar eğilmek ondan. Allah kadar seviyorlar. Bu bilgiyi daha öncesinde paylaşmıştım. Aslında melekutun insana, insan olan halifeye secde etmesinin sebebi bizim 3. boyut planetinde, evren içerisinde katalizör görevi görmemiz. Bizim irademizin bütün evrene etki etmesi, melekutun secde etmesi aslında bize bu yolculukta yardımcı olmaları. Bu konu üzerine çok iyi düşünün değerli arkadaşlar. Yeni soru: İnsan kendi tanrısal hakikatini, ışığını, ruhunu göremiyor. Ancak üst boyutlardan bizim göremediğimiz görülür oluyor. Yani bizim kendi varlığımızda göremediğimizi üst boyuttaki dostlarımız görüyor. Perdesiz bir görüntü oluşuyor diye düşünüyorum diye ben yorum gibi bir soru sordum. Onlar da şöyle bir cevap verdiler. Işık olarak görüyorlar sizi. Işık olarak. Duvar örüyorsunuz. Kendinize duvar, bize duvar. Yani biraz önce de söylediğim gibi Allah'ın layık gördüğünü biz kendimize görmediğimiz için kendi tanrısallığımızı günah adı altında maalesef yaşayamadığımız için kendi ışığımızı kabullenmediğimiz ve görmediğimiz için hem kendi etrafınıza bir duvar örüyorsunuz, kendinize ördüğünüz duvarla da hem evrene hem de bizimle olan iletişimimize de bir duvar örüyorsunuz diyor üst boyuttaki yoldaşlarımız, dostlarımız. Yeni soru: Adem'e öğretilen isimler yani esmalar bizim varlığımızda daima mevcut mu? Hepsi bizim çabamıza mı bağlı diye sordum. Cevap: Hepsi tırnaklarla kazımaya bağlı. Cevabı tekrar ediyorum. Siz de lütfen birkaç defa da dinleyin. Hepsi tırnaklarla kazımaya bağlı. Hemen arkasından bir soru daha soruyorum. Esmaların insan varlığında aktif olması için nasıl bir çalışma veya uygulama yapmak lazım? Sadece zikretmek yeterli mi? Söylemek yeterli mi diye sordum. Cevap: yetmez. Işığını göreceksin onların. Anlamların ışığını yaşayacaksın. Yani hemen bunun örneğini vereyim. Ya Vedud esmasını çekiyorsunuz ama Ya Vedud esmasının anlamını, ışığını bileceksiniz diyor ya. Vedud Allah'ın seven ismidir. Siz Ya Vedud zikrini çekip de insanlarla sevgiyi paylaşmaya yönelik bir eylem halinde olmadığınız sürece o esmayı yaşamayacaksınız. Sadece kırıntılarını tatabilirsiniz. Aslında burada net bir şekilde bu bilgiyi paylaşıyorlar. Soru: Üçüncü gözün aktif olması için
neler yapmalıyız diye sordum. Cevap: temizleneceksin. Temizlen. Şeffaflansın için. Bir çocuğun saflığı ve temizliği gibi mazeretsiz. Yani buradaki mazeretsiz bilgisi aslında şu oluyor değerli arkadaşlar. Ya günümüzün hayatında işte nasıl bu kadar temiz kalacağız? Olanı biteni görmüyor muyuz gibi mazeretlerin arkasına sığınmayın. Tezahür ettirenin de biz olduğumuzun farkında olalım. Şikayet ettiğimiz, eleştirdiğimiz her şeyi daha da güçlendiriyoruz. Bundan ya 2 hafta ya 3 hafta önceki çektiğim yayında da bu bilgiyi net bir şekilde paylaşmıştık. Şu anda günümüzde ne yaşıyoruz? Yöneticilerden önce bunun vesilesi ve sorumlusu biziz. Aynada kendimize çok daha objektif bir empati ile yaklaşarak bir öz eleştiri bence yapmak gerekiyor. Soru: çakraların enerji akışını temiz tutmak için nasıl yaşamalıyız? Cevap: renklerini bozmayacaksın onların. Temiz tutacaksın. Şeffaflık ve temizlik bilgisi onaylanıyor tekrardan. Yani biraz önce söylediğim yukarıdaki bilgiyi çakraların ve o renklerin ışığını bozmayacaksın bilgisinde o şeffaflığı, o temizliği, o arınmışlığı varlığınızda yaşamalısınız diyor dostlarımız. Soru: dünyada ruhun yükselişi bedeni ne kadar yönetebildiği ile ilgili midir diye sordum. Cevap: doğru ama eksik. Ruhunu bedeninden ayırma. Ruhu ve bedeni bir olarak yaşa. Bütün olarak yaşa. Burada, dünyada sensin o. Normalde biz hani doğal olarak ne yapıyorduk? İşte bilinci bedenimizden ayıralım. Bilinci işte meditasyonla astral alana geçirelim. Ama burada dostlarımız diyor ki bu dünyadaki senin tezahür alanın, avatarın, kimliğin bu beden. Beden, bilinç ve ruh üçlemesi dahilinde daima bir bütün, bir birlik olarak gör. Sadece ruhsal olarak değil, bedensel olarak temizlen. Sadece ruhsal olarak tanrısallığını değil, beden olarak da o tanrısallığını, o enerji akışını yaşa diyor yoldaşlarımız. Yeni soru: DNA aktivasyonu veya evrensel bağımızı aktif etmek için neler yapabiliriz? Cevap: siper gibi iç içe hepsi. Ama değirmen taşı gibi döndüre döndüre dediler. Bir sessizlik oldu. Sonrasında ben devamında şöyle bir soru sordum arkadaşlar. DNA'mızdaki iplikçiklerin kuantum alanda ışık olduğu bilgisi. Bunu araştırabilirsiniz. Bilimsel olarak da kanıtlandı bu sevgili arkadaşlar. DNA'mızda ışık iplikçiklerinin olduğu artık bilimsel bir gerçeklik. Hala çok fazla etten kemikten olduğumuzu düşünmeyelim. DNA yoluyla adeta bir çevrim içi alandaymışız gibi her şeyle bağlantıdayız. Devam ediyorum. Tezahürlerimizde kullanacağımız evrenle, Allah ile daima iletişimde olma halimizin hissiyatı doğru mudur? Yani şöyle toparlayayım. DNA'mızdaki ışık iplikçikleri evrenle, Allah'la, ruhumuzla olan bağlantımızda aslında bir bilgi, aslında bir alan, bir gerçeklik yaratıyor mu? Bu hissiyat doğru mu diye sordum. Cevap: doğrudur. Dediğimiz gibi iç içe, her şey ışık bilgisiyle iletişimde iç içe. Burada da biraz önce aslında sessizliğin cevabını vermiş oluyorlar. Her şeyin bir bütün halinde olduğunu ve DNA'mız yoluyla da her şeyle, evrenle, yıldızla, dünya dışı varlıklarla, yağmurla, yaprakla, gökyüzüyle daima iletişimde olduğumuzun bilgisini net bir şekilde paylaşıyorlar. Soru: zihinsel engelli kardeşlerimizin bu bedende dünyaya gelme sebebi nedir? Bu da celseyi yapacağımız günün sabahında metroda ofise giderken 2 tane bu şekilde kardeşimizi gördüm ve çok güzel bir alan oldu o anda gözümde. Bu soruyu sormak istedim. Mükemmel bir cevap geldi.
Paylaşıyorum. Hediye onlar. Gerçek insan olabilmen için saflığı ve temizliği öğretiyorlar. Dünyada olup dünyalı olmamayı öğretiyorlar. Hareketlerindeki farklılık gözlerinde perde olmamasından kaynaklanıyor. Pembe ve yeşil onların renkleri. Vallahi arkadaşlar insan duygulanıyor. Onların o hareketlerindeki o bize dışarıdan çok farklı veya dağınık gelmesinin sebebi aslında bizim göremediğimiz her alanı onların gözünde perde olmadan çok şeffaf bir şekilde görüp o boşluğa o tepkileri vermesinden kaynaklanıyor. Ve onların enerjisel renklerinin pembe ve yeşil olduğunun bilgisini paylaştıktan sonra da ben şöyle bir soru sordum. Pembe ve yeşil renkleri, saflığı, temizliği, onların bilincini deneyimlemek için biz de kullanabilir miyiz diye sordum. Cevap: kullanabilirsiniz. Ellerinden, kollarından içeriye, kalbine, oradan da yukarıya çek. Pembe ve yeşili boşluktan çekebilirsin. Her şey orada mevcut. Yani gözünüzü kapattığınızda o boşlukta, yayının başında söylediğim her şeyin var olduğu o alandan gözünüzde imajı ederek ellerinizden, kollarınızdan kalbinize ve kalbinizden de göklere, yukarılara o pembe ve yeşil ışığın geçtiğini hissederek bu deneyim alanını, bu hissiyatı aktif edebileceğimizi söylüyor ruhsal boyuttaki yoldaşlarımız. Soru: Kur'an'da geçen Zülkarneyn'i nasıl anlamalıyız diye sordum. Cevap: her şeyin başlangıcı ve sonu. Akabinde bir soru daha sordum. Zülkarneyn bilgisi bir sembol mü diye sordum. Buradaki sembolden kastım uyanmış bir insanın bilgisi midir Zülkarneyn? Yani dünyadaki tüm tekamül alanını aşmış, artık bu dünyadaki, bunu tabii ben de şu anda sembol ve örnek olarak söylüyorum, bu dünyadaki vazifesini, nefsaniyetlerini, negatiflerini tamamıyla aşmış bir varlık yansıması mıdır diye sordum. Cevap: sembol olarak al. Bu arada medyumumuz iki altın küre içerisinde, yani şöyle söyleyeyim, iki altın küre içerisinde altından yine altın olacak şekilde iki küreyi, altın küreyi birbirine bağlayan bir yol gördüğünü söyledi. Ve bu yolu da Zülkarneyn bilgisi, başlangıç ve son, o başlangıcın altın, bitişin de altın olduğu ve o yolculuğun da o altın, o sarı parlak ışıkla yaşanan bir akış olduğunun bilgisi geldi. Bunu parantez içerisinde dağıtmadan söylediğim cevabı tekrar alıyorum. Sembol olarak al. Burada medyumumuz iki altın küreyi birbirine bağlayan altın bir yol görüyor. Cevap devam ediyor. Ruhsal varlığına uyanmış insanın bir yansıması, bir sembolü, uyanışın, yolculuğunun imajı veriliyor diye bir bilgi paylaşıldı. Bu bilgiyi Zülkarneyn'le ilgilenen dostlarımız daha net bir içsel bilgi alabilmek için daha detaylı üzerine düşünebilirler, tefekkür edebilirler. Son soru, bu Zülkarneyn bilgisini ve şu anda soracağım bilgiyi, bu yolculuğu paylaştığım, yani celse anlamında olmasa da bu konuları çok fazla paylaştığım Gökhan kardeşimle, dostumla konuştuğumuzda o bana böyle bir bilgi paylaştı. Sağ olsun, onun da vesilesiyle bu iki soruyu soruyorum. Zülkarneyn'i zaten sordum. Son sorumuzda Annanukiler, Reptilianlar ve diğer eski bilgilerde geçen varlıklar hakkında ne düşünmeliyiz? Negatif kutbun temsilcileri olduğunu mu? Cevap: korkmadan. İkisi de var. Korkmadan. Anlarsan sende de var. Her yerde var. Korkmadan, etiketlemeden. Hepsi, herkes görevde. Yani sevgili arkadaşlar, meleğe ihtiyaç olduğu kadar şeytana da ihtiyaç vardı. Hep ne diyoruz? Musa'yı yaratan Allah, Firavun'u da yarattı. Çünkü bir şekilde gelişim olabilmesi için zıt kutuplara ihtiyaç vardı.
ruhsal boyuttaki yoldaşlarımız da korkmadan, etiketlemeden, eğer düşünürsen doğru ve yanlış, iyi ve kötü, güzel ve çirkin senin varlığında da var. Hepsi ve her şey bir görev üzerine bu hayatı paylaşıyoruz ve akışı devam ettiriyoruz. Celsemizi okuduk. Bütüne faydalı olsun, şifa olsun. Buradan bu yolu paylaştığımız vahdet yoldaşlarımıza bize olan destekleri için tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Medyumumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de aktarıcılığını yaptım, vesilesi oldum diyelim. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Birçok defa dinlemeyi unutmayın. Ruhsal varlığınıza odaklanmayı unutmayın. Varlığınız üzerine bol bol düşünün sevgili arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.